Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde çok şık duran bir örgü modeli göstermek istiyorum sizlere. Modelim 4 ilmek ile yapılıyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. En son bir tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 21 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Modelimin kurulumuna arka yüzden başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. 4. ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters. 4. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden sıra boyunca 3 ilmek ters, 4. ilmek düz şeklinde modelimizi kuruyoruz. Örgümün ikinci sırasındayım ve örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Bu sırada 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bu ilmeklerin arasında, hepsinin arasında bir defa dolayarak ilmek artırıyoruz. Bir tane doladım, düz ilmek. Tekrar doladım, düz ilmek. Tekrar doladım. Tekrar düz ilmeğimi ördüm ve tekrar dolayarak aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Modelimiz ön yüzde 3 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde devam edecek. Ve bu ilmeklerin arasında her defasında bir tane dolayarak ilmek artırıyoruz. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında 3 ilmeği aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak bu şekilde boyunu uzattım. Şişimi geriye aldım. Bu 3 ilmeğin önce ilk ilmeğin ara boşluğuna girerek bir tane ilmek aldım. Sonra ikinci ilmeğin ara boşluğuna girerek bir ilmek aldım. En son 3. ilmeğin ara boşluğuna girerek 3 tane ilmek aldım. Ve bu 3 ilmeği aralarına girdiğim 3 ilmeği düz örerek topladım. 1, 2, 3, 4 tane ilmek elde ettim. Aradaki düz ilmeğimi ördükten sonra tekrar aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Önce ilk ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. Sonra ikinci ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. En son 3. ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. 3 ilmeğimi düz örerek topluyorum ve 4 tane ilmek elde ediyorum. Birinci ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Buradan yeni bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. Üçüncü ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. Bu şekilde bakın 3 ilmeğe 3 ilmek olarak. Sonra ara boşluklarına girdiğim ilmeklerimi bir defada düz örerek topluyorum. Aralarda birer tane düz ilmek kullandım. Dilerseniz bunun sayısını artırabilirsiniz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve örgümün 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğin 4. olan son ilmeğini diğer 3'ünün üzerinden atlatarak örmeden şişim aktardım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk baştaki
atlattığım ilmeği bu ördüğüm 3 ilmeğin üzerinden tekrar atlatarak bırakıyorum. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. ilmeğimi diğer şimi örmeden alıyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Başlangıçtaki atlattığım ilmeği tekrar bu 3 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Son kez 4. ilmeğimi diğer şime aktarıyorum örmeden. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve atlattığım ilmeğimi bu 3 ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi 3 ilmek ters 1 ilmek düz şeklinde örerek geliyoruz ve ön yüzde her ilmeğin arası boşluğunda bir kez dolayarak artırmalarımızı yaparak örgümüzü tekrarlıyoruz. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Burası arka yüzü. Bu parçayı Angora Alize Angora Gold ile ördüm. 3 numara şiş kullandım. Yelek veya etol şal yapımında nasıl durduğunu görmenizi istedim. Oldukça zarif bir model. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin.